Herkese merhabalar. Merhabalar. En son Lefkoşa'daydık. Lefkoşa'dan çıkmıştık. Şimdi Erülkü'ye geldik. Burası böyle Kıbrıs'tan bir şeyler alacaksanız işte yiyecek, içecek olarak ya da işte Türkiye'ye götürmek için bir şeyler alacaksanız en uygun yerlerden biri. Ercan Havaalanı'na da yakın. Yani araba kiralayıp gezecekseniz ya Ercan Havaalanı'ndan işte gezeceğiniz yere giderken ya da dönüşte alacaklarınızı alabilirsiniz. Bizim de hem Türkiye'ye götürmek için alacaklarımız var hem de burada işte gezerken birkaç ihtiyacımız olacak. Onları buradan alıp ondan sonra Gazi Mogoso'ya doğru yola çıkacağız. Kıbrıs'a gelir gelmez buraya geçerseniz mesela burada priz dönüştürücüler de var. Bunlardan da alabilirsiniz eğer yanınızda getirmediyseniz. Böyle farklı farklı priz dönüştürücüler var. Gazi Mogoso'ya kalacağımız yere geldik. Böyle çok tatlı bir balkonumuz da var. Dağılmadan içini göstermek istedik. Şöyle mükemmel bir odada kalıyoruz. Yine gelir gelmez dönüştürücümü ve priz çoklayıcımı taktım. Burada bir şarj istasyonu oluşturdum bize. Ama ortamımız çok güzel ya. Yani. Kesinlikle ortam çok güzel. Şimdi biraz da aşağıya kadar yürüdük ya su almak için. Bir ipucu verdi bize aslında. Harika Değil yerler mi? göreceğiz yine. Evet evet. Hadi biz bunları yiyelim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Biz uyandık, duşumuzu aldık mis gibi. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bugün Gazi Mogoso'yu gezeceğiz. Önce kale içinden başlayacağız. Çok güzel bir kahvaltıydı. Karnımız doydu. Artık akşama kadar acıkmayız muhtemelen. Şimdi odamızı değiştiriyoruz. Evet. Bu oda müsait değilmiş bugün. Biz bir gün daha kalmaya karar verdik. Burada yani bir gece daha kalmaya karar verdik. O yüzden oda değiştireceğiz şimdi. Şu eşyaları odaya bir taşıyalım. Sonra birlikte gezmeye başlayalım. Odamızı değiştirdik. Yeni odamızı da göstereyim size. Burası ilk kaldığımız odadan daha büyük bir oda. Yani aslında bir yatak odası bir de şöyle oturma alanı var. Suite oda diye geçiyor burası. 1+1 gibi. Burada da yine sokağa açılan bir kapısı var. Yatak odamız ayrı bir odada. Böyle çok tatlı da panjurları var. Şunu da açacağım ben size. Haritasını almış mutlu bir Fatma. Haritamızı aldık. Buradan böyle hem gezilecek yerlerin kısa bir bilgileri var. Hem de burada mini bir haritamız var. Bu Suriçi'nin haritası. Şu arka tarafta da Mogoso'nun tarihiyle alakalı bilgiler var. Buna göre gezeceğiz yani değil mi? Evet. Burası yani Buğday Camii, Gazi Mogoso'da en iyi korunmuş ve en büyük gotik tarzdaki kiliseymiş. Mükemmel bir yer. Gazi Mogoso'da çok fazla ibadethane olmasının sebebi de şuymuş. Zamanında tüccarların ve tacirlerin çok fazla ilgisini çekmiş burası. Ve o zamanlarda zenginliğin ölçütü kiliseler ve ibadethanelerin sayısı olduğu için birçok kilise ve işte diğer ibadethaneler kurulmuş. Şu an çoğu tabii artık cami olarak kullanılıyor. Az sonra bunun bir örneğini daha göreceğiz. Ama önce bir Venedik Sarayı'nı gezeceğiz. Venedik Sarayı'nın girişi de burası. Buradaki 3 kemeri taşıyan şu granit sütunlar Salamis'ten buraya getirilmiş. Ve bu kemerlerin altından girdiğinizde Namık Kemal Meydanı'na çıkıyorsunuz.
Burası da Namık Kemal'in sürgüne gönderildiğinde kaldığı zindanmış. Ama buradaki insanlar Namık Kemal'in zindanda kalmasına gönülleri razı gelmediği için yukarıdaki şu odayı Namık Kemal'e vermişler o zaman. Şimdi de Aziz Nikolas Katedrali, yani şimdiki adıyla Lala Mustafa Paşa Camii'ye doğru gidiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz heybetli yapı Lala Mustafa Paşa Camii'nin yapısı. Burası Yakın Doğu'da şimdiye kadar ayakta kalmış en güzel ve ihtişamlı Frank inşasıymış. Yine katedral olarak inşa edilip daha sonra camiye dönüştürülmüş bir yapı burası. Şurada girişten baktığımızda yukarıda yuvarlak görünen bir boşluk var. İkinci sütunun oradan biraz yürüdüğümüzde, şimdi dönüp oraya bakacağız. Baktığımızda yukarıda bir kalp görüyoruz. Buradaki kalbin şöyle bir anlamı varmış. İnanan kalp kalbi bakar, kalbi bakan kalbi görür diye böyle manevi bir anlamı varmış. Burada tam olarak şu sütunlardan tam olarak 12 tane varmış ve her biri Hazreti İsa'nın havarilerini temsil ediyormuş. Altta Hazreti İsa'nın 4 havarisi, bu gördüğümüz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi. Aynı zamanda da şu ortadaki yıldız, burada ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Ortadaki yıldız Hazreti İsa'yı temsil ediyormuş ve çevresindeki 12 yıldız da yine Hazreti İsa'nın havarilerini temsil ediyormuş. Baktığımız her pencerede de bunu görüyoruz ve bu pencerelerdeki şu camlar, işlemeler orijinal haliyle korunuyormuş. Hangi pencereye bakarsak bakalım Hazreti İsa ve havarilerinin simgesini görüyoruz. Buradaki 3 kapı da yine üçlemeyi temsilen Hazreti İsa kapısı, Tanrı kapısı ve Kutsal Ruh kapısı. Lala Mustafa Paşa Camii'nin içinde böyle bir el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor ve bu Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birincisi 51 yılda tamamlanmış el yazması ve şu 27 senede yazılmış. Daha sonra da etrafındaki şu motifler yapılmış şu şekilde ve bu motiflerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Her sayfadaki, her köşedeki motifler birbirinden ayrı, bağımsız, tek, kendine özgü. Lala Mustafa Camii'nin hemen yanında 727 yıllık bir cümbez ağacı var. Dut, incir ve hurma kıvamında bir meyvesi varmış. Bakın meyveleri de bu şekilde dallarından çıkıyor, yapraklarının arasından değil. Kıbrıs'ın da en yaşlı ağacıymış. Caminin müezzini Harun Bey bize bir aparat verdi. Onunla bu meyvelerin tadına bakmamız için Mikail bize koparıyor. Bütün bu size anlattığım bilgileri de bize bu caminin müezzinlerinden biri olan Harun Bey verdi. Buradan tekrar teşekkür etmiş olalım ona. Yani böyle sadece gezip çıkmadık, çok değerli bilgiler edindik. Mesela bakın şurada gördüğünüz caminin minaresi camiye dönüştürüldükten 1 yıl sonra buradaki halk diyor ki bunun cami olduğu anlaşılmıyor. Buraya bir minare lazım. Biliyorsunuz bizde normalde kubbenin boyunu geçer minareler ve uzun olur. Ama burada binanın tarihi yapısını, binanın kimliğini bozmamak için bu şekilde katedralin boyunu geçmeyecek şekilde gotik tarzda bir minare yapılmış oluyor. Dut tadı var, evet. Dur, Biraz yersen en sonunda da şey tadı veriyor. Hurma tadı da veriyor. Şöyle vereyim. Al hepsini alın. Teşekkür ederim. Hepsini alın ben gidiyorum. Tamam, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl tadı? Dut tadı var.
İncir tadı var mı? Şöyle İncir bir tadı da meyvesi var, evet. Bir de hurma tadı almamız gerekiyormuş. Evet, sonuna doğru birazcık da hurma tadı alıyorum. Kalırsa o zamana kadar. Evet, çok ilginç. Böyle ilk Hakikaten yerken ya. sanki böyle incirle dut arası bir şey gibi. Var mı 727 yıllık bir ağacın altındayız. Harun Bey sayesinde muhteşem bir Lalepaşa Camii gezisi oldu. Muhteşem bilgiler verdi bize. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Lale Mustafa Paşa Camii'nin yanından yürümeye devam ediyoruz. Kocaman haritam ve ben. Ya şöyle, özellikle tarihi yerlerde elimde şöyle koca haritayla gezmeyi o kadar çok seviyorum ki Lefkoşa'yı da böyle gezdik. Şöyle Kıbrıs tatlısının bir tadına bakalım. Önce sen bak tadına. Evet, güzel ama. Nasıl, güzel mi? Şu şekilde bir tatlı. Lefkoşa'da sur içinde gördüğümüz gibi burada da böyle bisikletler var. Bisiklet kiralayıp, tam Petek Pastanesi'nin karşısında burası. Bisiklet kiralayıp o şekilde de gezebilirsiniz isterseniz sur içini. Hani yürüyerek de keyifli ama yok çok zaman kaybetmeyeyim. Bir gün içerisinde sur içini de gezeyim. Salamis'i de gezeyim, Sen Barbanas, Kapalımaraş hepsini bir gün içinde gezeyim diyecekseniz eğer şu bisikletlerden kiralayıp kale içini, sur içini öyle gezebilirsiniz. Çünkü bayağı geniş bir alan. Biz mesela sabahtan beri, öğlenden beri değil, hala geziyoruz, bitiremedik. O yüzden Salamis'i ve Sen Barbanas'ı yarına bıraktık. Yarın sabah gezeceğiz. Buradan hemen sonra Kapalımaraş'a geçeceğiz. Otello Kulesi sanırım şurası. Biz onun yerine şu Petek Pastanesi'nin karşısındaki merdivenlerden surların üzerinde yürümeye karar verdik. Karşımızda muhteşem bir deniz manzarası. Mausa Limonu var, onu gör. Otele gittik, şarjımızı biraz doldurduk. Biraz da dinlendik. Şimdi Maraş bölgesine geldik. Maraş bölgesinin hemen girişinde şöyle bir yer var. İsterseniz buradan şu küçük scooterlardan, bisikletlerden ya da böyle golf aracı gibi araçlar var. Onlardan kiralayıp o şekilde gezebilirsiniz. Ya da yürüyerek gezebilirsiniz. Biz yürüyerek gezmeyi tercih ediyoruz. Aynen. Çünkü istediğimiz yerde durup böyle hani hiç Her tarafı görmek istiyoruz her tarafı detaylı görmek olarak. istiyoruz. Bir de hızlı hızlı geçmek değil de böyle yavaş yavaş yürüyüp burayı hissetmek istiyoruz. Girer girmez de böyle binaları, terk edilmiş binaları direkt görmeye başlıyorsunuz. Binalar çok eski olduğu için ve uzun zamandır kullanılmadığı için böyle uyarılar var. Bina çökebilir, çok yaklaşmayın diye. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan öncesine kadar Kapalımaraş dünyanın gözde tatil mekanlarından biri. Buraya bütün ünlüler, Las Vegas gibi düşünün, tatile geldiği bir yer burası. Bu binalar sanırım yaklaşık 50 yıldır kullanılmıyor. Böyle bomboş duruyor. Birkaç senedir burası ziyarete açık. Daha önce kapalıydı. Şu an ziyarete açık. Belirli sokaklarda yürüyebiliyorsunuz. Bir gecede burası ıssız bir yere dönüşüyor. Herkes tasını tarağını burada bırakıp hiçbir çatal bile almadan çıkıp kaçıyorlar. Bakın ta o zamanlardan böyle kocaman bir otel var burada. O zamanların bankamatiği gibi bir şeymiş bu. Dur bakayım çekiliyor mu? Şey mi, Yok ATM ya. tarzı bir şey mi? Evet ATM. O zamanın ATM'si gibi bir şeymiş bu da. Bayağı bir turist yoğunluğuna denk geldik bu arada. Evet.
yol var yürüyebildiğimiz. Onun dışında turistler öyle sağa sola istediği gibi bütün ara sokaklardan girip gezemiyor. Hemen uyarılıyorsunuz zaten. İçeride sivil askerler var. Aynen. Şimdi Kapalımaraş'ın plajına gidiyoruz. Plajın girişinde şöyle tuvalet ve soyunma kabinleri var. Bayağı da kalabalıkmış. Biz bakacağız, hoşumuza giderse burada yüzeceğiz. Eğer burada yüzemezsek arabaya gidip öbür tarafa geçip o şekilde yapmamız gerekecek. Buranın plajını ama size göstereyim. Bak şu taraf daha sakin diğer tarafa göre. Burada böyle bir kafe de var yeme içme için eğer bu geziden sonra acıkırsanız. Karşı taraftaki Palm Beach diye geçiyor. Orası genelde yüzmek için öneriliyor. Ya da diyor işte Maraş'ın plajında da yüzebilirsiniz diyorlar. Deniz kenarında burada bir sürü binalar görebiliyorsunuz yine şu an kullanılmayan, zamanında en büyük tatil destinasyonu olan, dünyanın bilinen Marilyn Monroe'nun ve kraliyet ailesinin bile gelip burada tatil yaptığı bölgenin plajı. Çok bu tarafı çekmeyin. Yüzenler falan var, rahatsız olabilirler. Şöyle otelleri göstermek istedim size. Yani eskinin otelleri. Tam olarak neresi bilmiyorum ama bir yerden sonrası Rum kesimi. Burada da böyle eskiden en lüks oteller olarak kullanılan otel binaları var. Palm Beach'i buradan göstereyim size. Çünkü oraya kamera almayacağım. Yine şu tel örgü boyunca Maraş bölgesi, yani şunlar yine kullanılmayan binalar. Ama şuradaki otel çalışıyor diye biliyorum ben. Hatta Palm Beach Otel diye geçiyor sanırım. Palm Beach'te böyle. Şimdi biz burada 1-2 saat yüzeceğiz. Bu arada giderken ufak bir bahsedeyim yine. Yine konuşayım, bir şeyler anlatayım. Normalde aslında bir güne Suriçi, yani sabah gezdiğimiz yerler, Salamis harabeleri, yarın gideceğimiz yer, Barnabas Katedrali'ydi yanlış hatırlamıyorsam, yine yarın gezeceğimiz yer ve burası, yani Maraş bölgesi aslında bir günde gezilir. Ama biz sürekli GoPro'nun bataryasıyla, şarjıyla uğraştığımız için gece dolmamış şarjı, 2 batarya da yarım yarım kalmış. Onunla uğraştığımız için biraz böyle dura dura, işte biraz bataryamız şarj olsun, biraz çekim yapalım falan diye gezdiğimiz için yetiştiremedik. Kendimizi de incitmek istemedik. Yine yetişirdi de çok yormak istemedik kendimizi, böyle güler yüzlü kalalım ve size güler yüzlü anlatmaya devam edelim diye. Normalde bir günde gezersiniz. Tamam, akşam görüşürüz. Kesinlikle bu saatleri otelde geçirmememiz lazım dedik. O yüzden direkt denizden çıktığımız gibi hemen arabamızı uygun bir yere park edip yemek yemeye geldik. Fiyatları da paylaşacağım fikir olması açısından. Hatta unutmadan söyleyeyim, fix menüde geliyor bütün bu mezeler. Fix menüde balık var, patates cipsi gelecek sanırım. İşte salata ve soğuk sıcak mezelerimiz. Kişi başı 700 lira. İçecek yok bunun içinde. Balıklarımız da geldi. Biz yalnız herhalde 1 saat kalkamayacağız buradan. Yavaş yavaş yiye yiye. Bu kalamar mıydı? Karides. Karides abi. Karidesin yağını daha çok seviyorum. Mikael karidesi yemiyor. Karidesin yağına ekmek banıp yiyor şu an. Nasıl acıktıysam hiç saldırıyorum belki. Evet, böyle Mausa Limanı'nın içinde yemeğimizi mis gibi yedik. Karnımızı da çok güzel doyurduk. Mikael'e mikrofon tutmak istemiyorum çok fazla. Çünkü o bugün akşam biraz huysuz, yorulmuş. Yorulduğumdan değil de ben balıkla aram bayağı açılmış benim ya. Normalde Mikael balığı çok severdi. Ben o yüzden özellikle balık restoranı seçtim. Bu akşam balık yiyelim dedim. Sevmeyesi tuttu. Canı çekmemiş. Keşke dedim kebapçıya götürseydim. Ya ben böyle çok memnun kaldım ama. İşin içine yengeçti, ne bileyim başka şeyler falan, böyle karides falan hiç aram yok benim normalde. Balığı yeseydin sadece. Balığı yiyordum aslında ama bu defa onu da çok yiyesim gelmedi ama yedim yine de. Yani böyle isteksiz yedim biraz. Normalde böyle hani video çekmeyecek olsak aslında
birer porsiyon yemek söyleriz. İşte kebapsa kebap, balıksa balık ama fix menüyü size gösterelim istedik. Belki hani böyle işte mezeli falan tam aklınızda öyle bir yemek varsa diye. Burada yemek yemeseydik bir yer daha vardı. Hatta tam arabamızı önüne park etmişiz fark etmeden. Orada yemek Aspava. yiyecektik. Aspava. Buraları bize kaldığımız yerin sahibi Tolga Bey önerdi. Biz otele gelmeden önce bize WhatsApp'tan mesaj atmış. Önerdiği yemek yiyebileceğimiz yerler, gezebileceğimiz yerler diye. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Çok uzatmayayım. Şimdi Suriçin'e yürüyeceğiz tekrar. Lala Mustafa Paşa Camii'nin önünde konser olacaktı. Biz gelirken daha doğrusu. Sesi geliyor. Bence o değil ya. Bence Aa evet o bence. Biz gelirken sandalyeleri falan kuruyorlardı. Yürüyelim o sırada. Şimdi biz de böyle hazır böyle bir şeye denk gelmişiz. Orada oturup biz de konseri dinleyelim istedik birazcık. Çok cıvıl cıvıldı her yer. Umarım kaçırmayız. Oraya doğru gidiyoruz. Birazdan orada görüşürüz. Oh coşmuşlar vallahi, müzik sesleri çok güzel geliyor. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Dünkü muhteşem konserden sonra otele geldik. Bir güzel uykumuzu çektik. Tertemiz güzel mis gibi dinlendik. odamızda. Evet. Ben biraz geç uyudum çünkü bugün kalacağımız yeri ayarlamaya çalışıyordum. Ama yine de uykumu almış hissediyorum, dinlenmiş hissediyorum. Sabah yine mis gibi kahvaltımızı yaptık. Aynı otelde kaldık. O yüzden hani tekrar aynı kahvaltıyı, aynı yerleri çekip sizi sıkmayalım dedik. Bir Çin pazarına gideceğiz burada. Bizim işte bu 1 milyoncular gibi düşünün. Yani artık 1 milyoncu kalmadı ama anladınız siz. Böyle uygun fiyatlı, her şeyin uygun fiyatta satıldığı ve her şeyin olduğu bir Çin pazarı var. Böyle yine durdukça sizinle gittiğimiz yerleri paylaşacağız. Bu arada Gazi Muhassa'yı ben çok beğendim. Ay evet, onu Kesinlikle söylemeden herkese tavsiye geçmeyelim ederim. hakikaten ya. Yani Muhteşem bir yer. çok Ya, hem sevdik. akşamı güzel hem gündüzü güzel. Evet. Gündüz biraz sıcak oluyor tabii şu an Sesin ama. tam gitmiş. Evet, iyice gitti sesim. Bu Gazi Muhassa'yı bitirelim bir. Ondan sonra Karpaz diğer video olacak zaten. Şimdi çok konuştum ben yine. Hadi Çin pazarında görüşürüz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Görüşürüz. Gidelim. Sonuçta. Hadi gidelim mi? Allah'ım ya. Rüzgar aradığını bulamadı. O yüzden hemen gitme şeyinde. Baksana çok güzel değil mi? Güzel. Hemen alıp gidelim diye mi öyle diyorsun? Burada zaman kaybetmek istemiyorum. 300 liraymış. Bu yok, zaman kaybetmeyeceğiz. Hemen bir tane seçeyim. Bir de bu rengi var ama. Elindeki güzel bence. Diğeri. Tamam. İlk gösterdiğim. Okey, o zaman ben bunu alayım. Hadi gidelim. Tamam. Kapatabilirsin. Çok oyalanmayalım diye çok fazla detaylı gezdirmedim ama böyle yani buraya geldiğinizde neye ihtiyacınız olursa, kıyafet falan da var yukarıda. Aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. Suriçin'e de böyle 7-8 dakika falan arabayla. Aklınızda bulunsun diye böyle marketleri, alışveriş yerlerini falan da gösteriyoruz. Çantam oldu bu arada. Çakmanak Hayırlısı. bir çantam oldu. Teşekkür ederim. Aziz Barnabas Katedrali'ne geldik şurada. Gelirken de biraz araştırma yaptık, size de anlatalım, boş boş gezmeyelim diye. Normalde biliyorsunuz Hristiyanlık dininde İsa'nın 12 havarisi olduğu söyleniyor. İsa'nın 13. bir havarisinin daha olduğu ve bunun Aziz Barnabas olduğu söyleniyor. Tabii bu Hristiyanlık dininde resmi olarak kabul görmemiş bir bilgi. Yani Hristiyan dünyası açısından hem tarihi hem dini açıdan önemli bir
yer Görmüş. burası. Aynen. Hristiyanlar için çok önemli bir yermiş burası zamanında. St. Barnabas adına yapılmış bir katedralmiş burası ilk yapıldığında. Ama daha sonra yani şu an günümüzde bir müze olarak kullanılıyor. St. Barnabas'ın belki duymuşsunuzdur bir de Barnabas İncil'i varmış. Normalde Hristiyanlıkta kabul görmüş 4 tane İncil var, İncil bulunuyor. Bir de kabul görmemiş söylentilere dayanan 5. Barnabas İncil'i. Aynen 5. bir İncil'den bahsediliyor. O da Barnabas İncil'i. Bu İncil'in diğer İncil'lerden farkı ve kabul görmemesinin sebebi de şöyle bilgiler yer alıyormuş söylentilere göre yine. İsa'nın peygamber olduğunu kabul ediyor ama çarmıha gerilip ölüp tekrar dirildiğini değil, çarmıha gerilmediğini ve onun yerine başka birinin geldiğini yazıyor söylentilere göre. Sağlam kaynaklara da dayanmadığı için Hristiyanlık dünyasında çok fazla kabul görmüyor aslında. Barnabas'ın bir diğer özelliği de yani Aziz Barnabas'ın bir diğer önemi de Hristiyanlık dininin başlarında Hristiyanlık dinini yaymaya çalışan, hatta Yahudi olmasına rağmen Yahudi olmayanlar arasında da Hristiyanlık dinini yaymaya çalışan önemli bir figürmüş. Şimdi içeriği gezeceğiz. O zaman bir gezelim bakalım. Evet. Bu arada Barnabas İncil'inin orijinalinin nerede olduğu bilinmiyor. Biz kendimize yine hediyelik Teşekkür aldık. ederim. Şu bardaklardan. Ben Türk kahvesini süvari içtiğim için bunları da karavana koyarız, Türk kahvesi içeriz diye düşündüm. Şimdi bir şeyler içelim mi? Aa evet. Şurada taze meyve suyu sıkıyorlar. Hadi ben ısmarlayayım. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ersin, Nar. ben de nar alacağım. Beceriyor musun? Deneyeceğim. Teşekkür ederiz. Bizim borcumuz ne kadar abi? Şifa olsun. İnşallah şifa olur. Soğuk ama. Salamis Antik Kenti'ne geldik. Tabii siz bizim gibi sıcağın alnında gelmeyin. Salamis Antik Kenti zamanında Ticari merkez. ticari ve kültürel bir merkez olarak kullanılıyor. İçinde hamamlar, tiyatrolar, kamu binaları, tapınaklar gibi tarihi yapılar bulunuyor. Biz şu an tiyatroyla başlayacağız. Burası 30.000 kişilik kapasiteli bir Roma tiyatrosuymuş. Yine turist kafilesine denk geldik. Çıkalım mı yukarıya? Evet, yukarı çıkalım. Yukarıdan aşağıya gösterelim, bir de manzarayı gösterelim. Harika Bize görünüyor. yine merdiven yolları göründü. Gel ana olsun bize de. Gözlerimizi açamıyoruz ama olsun. Ben açıyorum. Yani şu an baktığımız zaman belki çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Ama birazdan ön tarafa gideceğiz. Oradaki kalıntılar biraz daha belirgin. Yani işte odaları olsun, girişteki sütunlu yer olsun daha belli. Burada ama çok güzel bilgilendirme panoları koymuşlar. Benim hoşuma gitti. Çok fazla tahrip olmuş buralar. Ne olduğunu anlamanız için şöyle
planlar, görsel anlatımlar ve yazılı anlatımlar yapılmış. Bugünün dedesi benim. Oturduğum yerden size şimdi burayı anlatacağım. Burayı dediğim yani... Gel otur anlatayım diyor bana. Gel otur anlatayım evladım. Şimdi buranın ben bir hamam olduğunu düşünüyorum. Alttaki kolonlar var ya, genelde yerin altında şöyle küçük küçük kolonlar varsa ve yer zeminden yükseltilmişse bu şu anlama geliyor diye biliyorum ben. Alttan ısıtma bu şekilde oluyormuş eski zamanlarda. Ya bir yerden ateş yakılıyor, işte devir daim su oluyor, o su, ısınan su odayı ısıtıyor. Ya da direkt aşağıda ateş yakılıyor ve yanan o ateşler odayı yukarıyı ısıtıyor. Yani yerden ısıtmalı dediğimiz sistemin tarihi buna dayanıyor. Bu da bir antik dönem havuz keyfisi. Az önce size oturup anlattığım yer gerçekten de hamammış. Bu içinde gezdiğimiz bölge de spor ve hamam olarak kullanılıyormuş. Sosyalleşme alanıymış. Bir de burada daha önce spor yaparlarmış, oyunlar oynarlarmış. Ondan sonra da hamama girerlermiş. Bocce diye bir oyun varmış. Nasıl bir oyun? Demir bilyelerle oynanan bir oyun. Ama nasıl oynanıyor ben de tam bilmiyorum onu. Mikail şu an kalp şeklinde bir taşın üstünde duruyor. Eğer birileriyle tanışmak istiyorsan bu taşın üzerinde böyle bekliyormuşsun. Seni beğenenler de gelip seninle konuşuyormuş. Öyle bir Vitrin gibi bir şey yani. Evet. Şimdi mesela o zamanlarda olduğumuzu düşünelim. Ben böyle Agora'nın etrafında geziyorum. Kendime fistan alacağım. Bakıyorum ki bir yakışıklı. Aşk taşının üstünde. Bakıyorum, beğendim. Böyle tabut gibi duruyor muyum yoksa kur falan mı yapıyorum acaba? Bakıyorum, beğendim. Beyefendi. Siz de sanırım kısmetinizi arıyorsunuz diyorum. Ve yanına gelip konuşuyorum herhalde. Böyle işte herhalde, bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Şimdi size daha ilginç bir yer göstereceğim. Buyurun efendim, en çok merak ettiğin yeri sana anlatayım. Asıl benim en çok ilgimi çeken yer. Çok dikkatini çekti burası. Arkadaşlar burası antik tuvaletler. Ama bildiğiniz tuvaletlerden değil. Buyurun, siz gezerken ben size anlatayım efendim. Bunu canlandırmalı göstermeyeceğim değil mi? Yok. Antik zamanlarda tuvaletler yalnızca ihtiyaç giderilen yerler değil, aynı zamanda sosyalleşme yerleri. Yani bu ne demek? Burada 44 kişilik bir tuvalet alanı görüyorsunuz bu şekilde. Burada ihtiyaçlar giderildikten sonra, erkekler için oluyor bu arada bu umumi tuvaletler. İhtiyaç giderildikten sonra burada oturup ciddi meseleleri, hatta bazı yerlerde devlet meselelerini falan bile konuştukları oluyor. Sosyalleşme alanı aslında. Aynen, burası bir sosyalleşme alanı. Yani hadi gidelim, sen söyle, dur Olaf sen de. Hani bir çay içelim, iki lafın belini kıralım deriz ya. Hadi sıçmaya gidelim de lafın iki belini kıralım gibi bir şey olmuş burası. Böyle bir alan, sürekli temiz suyun aktığı bir sistem varmış burada. Böyle yan Böyle yana mi? oturup herhalde böyle. Bence de böyle. Canlandırmasını da yaptım hikayemize. Bayağı böyle oturup Rahatmış ama. saatlerce Serin serin. ya da dakikalarca, artık bilmiyorum ne kadar uzun kalıyorlar. Bunu da gösterdik. Salamis turumuz, hatta Gazi Mauso turumuz da aslında sona ermiş oluyor bununla birlikte. Ben buraya ikinci gelişim bu ama Mikail'le olunca daha da çok eğlendim. Özellikle şu aşk taşı ve tuvalet kısmında, umumi tuvalet kısmında. Şimdi normalde burada kapatacaktık videoyu ama size göstermek istediğim bir yer daha var. Gazi Mauso'nun hemen yanında İskele diye bir yer var. Böyle tam sahil şeridi, yürüyüş yapabileceğiniz, işte kafeleri olan çok güzel bir yer var. Ayrıca yüzebileceğiniz güzel plajları olan. Orayı çok kısa göstereceğim. Gezmeyeceğiz ama kısaca bir göstereceğim. Orada videoyu kapatacağız. Bu defa portakal suyu aldım. Evet, teşekkür ederim. Burada ne kadarmış? 180 liraymış ikisi. Ha, şeyde 50 liraydı. Aziz Barnabas.
Ama bu daha büyük. Evet. Şerefine yavrum. Afiyet olsun. Salamis'in hemen girişinde böyle çok tatlı bir beach var. Aklınıza bulunsun. Şezlongları falan da var. Deniz de gayet güzel görünüyor. Karpaz'a gidecek olmasak muhtemelen biz de burada yüzerdik. Şahane görünüyor. Vallahi deniz. harika görünüyor. Değil mi? Yani o kadar yorulduk ki arabadan inmeden çekiyoruz şu anda. Evet. Ama böyle aklınızda bulunsun. Hemen Salamis'i gezdik. Çok sıcaktı. Nasıl serinleyelim derseniz hemen çıkışta buraya geliyorsunuz. Mis gibi serinleyip yolunuza devam ediyorsunuz. Ya da gününüzün geri kalanını burada geçiriyorsunuz. Biz Karpaz'a geçiyoruz tabii. Evet, bir iskeleyi size kısacık göstereceğim. Sonra Karpaz'a gidiyoruz. Evet, iskeledeyiz. Long Beach'teyiz. Birazdan drone uçurup göstereceğim. Yüzmek için güzel bir yer burası. Denizi de göstereceğiz birazdan yakından. Böyle büfeler var, kahveciler, işte mısır satanlar falan. Güzel bir yürüyüş parkuru var bu şekilde. Luna Parkı var. Çocuklar için oyun parkları var. Ne ararsanız var. Hepsi var. İskele'de, buralarda nerelerde yüzebiliriz derseniz bir Long Beach var. Glapsides var benim bildiğim. Bir de o Salamis'in yanında size gösterdiğimiz plaj vardı. Long Island'ın denizini ve plajını göstereyim size. Gazi Mausa videomuzun sonuna geldik. Ben her yere bayıldım Gazi Mausa'da. Gazi Mausa ayrı bir güzel, İskele ayrı bir güzel. Yani denize girmek istersen harika bir denizi var. Tarihi yer Yani tarihi seviyorsan- yerler muhteşem. Yani gelmek isterseniz boş gitmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Evet, bizim bu Kıbrıs videolarımız sanırım 4 video olacak. Girne, Lefkoşa, Mausa ve Karpaz olmak üzere 4 tane videomuz olacak. Bu da 3. videoydu. Hem yiyoruz hem geziyoruz hem de böyle yüzülecek yerleri göstermeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda daha çok yüzmeli videolar olacak muhtemelen. Daha çok plajlar göstereceğiz size. Çünkü artık Karpaz'a gidiyoruz. En güzel plajların olduğu yere gidiyoruz. Ya biz de biraz dinlenelim istiyoruz. Evet, biz de artık biraz dinlenelim yani, değil mi? Böyle bizden bu videoluk bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Kıbrıs'a geldiğinizde yani ilk defa gelen biri olarak söylüyorum. Buraya geldiğinizde zorlanacağınız bazı şeyler, işte yolun direksiyonun sağda olması. Yolun soldan akması. Yolun soldan trafiğin. aynen. Sağdan mı akıyor, soldan mı? Soldan akıyor. Soldan akıyor. Ondan sonra yolların biraz dar olması. O biraz sıkıntı oluyor. Tabii bir de tersten kullanınca aracı daha büyük sıkıntı oluyor. Bilmiyorum yani. Ben sürekli telaş halinde oluyorum. Sende Ben olmuyor. kullanıyorum arabayı ama Mikail telaş içinde oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Onun dışında şimdilik yok. Aklıma gelen bir şey yok ama gerçekten gelmeye değer bir yer. Evet, o zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Karpaz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.